Hint Okyanusu'nun turkuaz başkenti Maldivler. Kanalımıza abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Asya'nın en küçük ülkesi, resmi adıyla Maldiv Cumhuriyeti. Yüz ölçümü 300 kilometre kare ile Yalova'nın neredeyse yarısı kadar olup toplamda 644 kilometrelik bir sahil şeridine sahiptir. Yaklaşık nüfusu 450 bin olan ülkenin en yüksek nüfusa sahip kenti ise başkent Male'dir. Hint Okyanusu'nda 1200 adadan oluşan ülkenin 281'inde insan yaşamaktadır. Geri kalan adalar halen boştur. Yerleşim bulunan adaların 195'ine kurulan ülkenin yanı sıra 86 ada ise sadece otel ada şeklinde kullanılmaktadır. 30 günlük vizesiz seyahatler ile bu adaların 5'inde bulunan havaalanlarına İstanbul'dan yaz aylarında 8 saatlik direkt uçuş, diğer aylarda ise Katar aktarmalı uçuşlar bulunmaktadır. Dönemine göre değişiklik gösterse de genelde uçak biletleri 500 dolardır. Sahil villa ve su üstü villa seçenekleri bulunan adalarda gecelik ortalama fiyat 400 dolardır. Uçsuz bucaksız okyanus sahillerinin yanı sıra tekne turları, dalış, sörf, kano, deniz uçağı gibi seçenekler sunan Maldivlerin gece hayatı neredeyse yok denecek kadar azdır. Daha çok gün batımı ve kumsal dinginliğinde geçen gecelere gelen turistlerin de uyum sağlaması yerel halk tarafından takdir edilmektedir. Adada yer alan tek etnik grup Divehilerdir ve Hint-Aryan kökenli bir halktır. Maldiv adalarının tarihine yönelik bilgiler sınırlıdır. Özellikle M.Ö. 5. yüzyıldan öncesine ilişkin hemen hemen hiçbir kayıt bulunmamaktadır. Bölge tarihinin bilinen ilk dönemleri Budizm etkisinin altında kalmıştır. Budist krallıklar şeklinde oluşmuş ve yaklaşık 15 asır boyunca bölgenin tarihi, kültürü, mimarisi ve toplumsal yapısının şekillenmesinde belirleyici rol oynamıştır. Bununla birlikte ilk Hicri yüzyıldan itibaren Müslüman denizci ve tüccarların bölgeden haberdar oldukları ve buraya gelerek bölge halkıyla ilişki kurdukları bilinmektedir. 12. yüzyılın ortalarında bölgenin Budist kralı Dovemi Kalamanyi, adaya gelen Şeyh Yusuf Şemseddin el Tebrizi aracılığıyla Müslüman olmuş ve Muhammed el Adil adını almıştır. Bu olaydan itibaren ülkeye Müslüman yöneticilerin idare ettiği ve bu süreçte halkın hızlı bir şekilde Müslümanlaştığı bilinmektedir. Sırasıyla Portekiz, Hollanda ve İngiltere'nin askeri harekatları nedeniyle kısa süreli olarak bu devletlerin hakimiyeti altında kalmış olsa da 1932'de anayasa kabul edilerek yönetim anayasal monarşiye, ardından 1953 yılına gelindiğinde ise Muhammed Emin Diri tarafından Cumhuriyet ilan edilmiştir. Şeriat hukuku ve İngiliz medeni hukuku etkisi taşıyan karma bir yasal sistemle yönetilmektedir. İngilizlerin ülkeden tamamen çekildiği 1976 tarihi ise bağımsızlık günü olarak kabul ediliyor. Divehiler tarafından konuşulan Maldivce'nin yanında İngilizce de resmi statüye sahip olduğu adalarda Arapça ve Hintçe de konuşulmaktadır. Tropikal iklimin baskın olduğu adalarda arazi yapısı açısından beyaz kumsallar ve düzlükler bulunmaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliğinin ortalama 2,5 metre olan adaların son yıllardaki küresel iklim değişiklikleri yüzünden yüzyıllar içinde sular altında kalacağı öngörülmektedir. Hiçbir ülkeye kara sınırı bulunmayan, dünyanın tüm büyük kara parçalarına uzak bu adalar ülkesinde neredeyse her şey ithalat yoluyla sağlandığından yerel halk büyük bir sıkıntı çekmektedir. Tarıma uygun alanların da az olduğu ülkede ekonomi, turizm ve balıkçılığa dayansa da son yıllarda gemicilik ve bankacılık sektörleri de hatırı sayılı bir büyüme göstermiştir. Doğal güzellikleri, dünyanın en güzel plajlar arasında gösterilen sahilleri ve yıl boyu 30 santigrat derece civarında seyreden sıcaklık iklimi ile Maldivler son yıllarda dünyanın önemli tatil noktalarından biri olmayı başarmıştır. Bununla birlikte ekonominin çeşitlendirilmesi önümüzdeki yıllar için en önemli hedefleri arasında yer almaktadır. Turizm doğrudan ve dolaylı olarak istihdam ve gelir artışı sağlamaktadır. Günümüzde turizm ülkenin en büyük döviz kaynağı haline gelmiştir ve
ülke ekonomisinin %20'sini oluşturmaktadır. En fazla turistin geldiği ülkeler İngiltere, İtalya, Almanya, Rusya ve Fransa'dır. Turizm sektörünün gelişmesi, ülkede geleneksel hasır dokuma, ahşap işleri, el işleri, halat yapımı gibi ev endüstri ürünlerinin gelişmesine de hız kazandırmıştır. Maldivler'de resortlar adalar üzerine kurulmuş ve her resort genelde adanın adıyla anılmaktadır. Resortlardan en ünlüleri One and One Riti Rah Resort, Huafen Rush Resort, Nalatu Resort, Retreat Resort, Banyan Tree Resort, The Beach House at Manaforio Resort, Ayata Resort ve Sheraton Resort'tur. Resortlarda iki ayrı oda kategorisi bulunmaktadır. Beach Bungalow ve Water Bungalow, yani sahil villa ve su üstü villa. Water Bungalow'lar denizin üstüne çakılan kazıklar üzerine inşa edilmiştir. Birçok resortta No News, No Shows uygulaması vardır. Yani haber okumak yok, ayakkabı yok. Tesislerin çoğunda butler, yani bir çeşit uşak ya da sizlere hizmet eden bir görevli vardır. Ayrıca birçok resortta 12 yaş altı çocuk kabul edilmemektedir. Bunlar The Beach House, Retreat Barrows Island Resort gibi. Water bungalovlar 12 yaş altı çocuklar için güvenlik gerekçesiyle yine yasaktır. Maldiv ekonomisi yüzyıllardır bütünüyle balıkçılık ve diğer deniz ürünleri üzerine kuruludur. Balıkçılık ülke halkının ana mesleğidir ve balıkçılık sektörünün gelişmesine yönelik çalışmalar hükümetin özellikle öncelik verdiği bir iştir. 1974 yılında geleneksel balıkçılığı makineleştiren Don isimli balıkçı botu, balıkçılığın ve daha genel anlamda ülke ekonomisinin gelişmesine önemli bir kilometre taşı olmuştur. 1977 yılında Felivaru adasında bir Japon firmasının işbirliğiyle balık konserve fabrikası kurulmuştur. Gerek nüfus, gerekse yüz ölçümü bakımından dünyanın en küçük ülkeler arasında yer alan Maldivler, son yıllarda yakaladığı ekonomik istikrarla bu alanda olumlu bir görünüm sergilemektedir. Kişi başı yıllık ortalama gelirin 15.000 dolar seviyelerine ulaşmasıyla orta gelirli ülkeler arasına giren Maldivler'de uzak adalarda yaşayan halk gelir dağılımı bakımından dezavantajlı konumdadır. Son 10 yılda %6'nın üzerinde ortalama büyüme oranı yakalayan ülkede enflasyon ve işsizlik rakamları da oldukça düşük seviyededir. Maldiv parası birimi Maldiv rufiyasıdır. Yaklaşık 100 Türk lirası 200 Maldiv rufiyasına eşittir. Türkiye ile Maldivler arasındaki diplomatik ilişkiler ilk olarak 1979 yılında gerçekleşmiştir. Bununla birlikte iki ülkenin karşılıklı olarak birbirlerinde diplomatik misyonları henüz bulunmamaktadır ve devlet başkanlığı düzeyindeki tek ziyareti 2005 yılında Başbakan sıfatıyla Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirmiştir. Maldivler'den ülkemize en üst düzey ziyaretler ise Dışişleri Bakanlığı seviyesinde gerçekleştirilmiştir. Türk ve Hint Müslümanların arasındaki dini ve tarihi bağların da etkisiyle iki ülke arasında gerek Birleşmiş Milletler, gerekse İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki faaliyetlerde yakın ilişkiler geliştirilmekte ve iki ülke birbirini dost ve kardeş olarak görmektedir. İki ülke arasında siyasi ve ticari ilişkilerde yaşanan yakınlaşma, kültürel alanda da kendini göstermektedir. Doğal güzellikleri ve sahilleriyle cazibe merkezi olan Maldivler, son yıllarda Türk turistler için önemli tatil tercihlerinden biri haline gelmeye başlamıştır. Nature and Travel seyyah ekibi olarak her pazartesi dünyanın farklı bir köşesine yolculuk yapacağız. Gezi ve tanıtımlarımızın devam etmesi ve kendimizi geliştirmemiz için kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kaybolmayı ve yeni yollar keşfetmeyi sevenlerin gizli hazinesi Maldivler. Gelecek hafta Bozkır'ın kalbi Moğolistan'da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu olmak için yaşa, mutlu et, mutlu ol.